Bundan 14 yıl öncesiydi. O dönem Afrika'nın en büyük ülkesi Sudan'dı. 2011 yılında her şey değişti. Harita ikiye bölündü. Güney Sudan halk oylamasıyla bağımsızlığını ilan ettiğinde Sudan yalnızca bir parçasını değil, kimliğinin, tarihinin ve ekonomisinin büyük bir kısmını da kaybetti. Bölünme yalnızca bir referandumla gerçekleşmedi. Yıllarca süren savaşlardan doğmuştu. Zengin petrol yataklarının büyük kısmı da elden çıktı. Ekonomik sarsıntılar peş peşe geldi. 2011'deki bölünme süreciyle birlikte kıtanın en büyük ülkesi olma özelliğini yitirdi Sudan. O tarihten önce yüz ölçümü yaklaşık 2.500.000 kilometre kareydi. Bölünmeden sonra bu rakam 1.861.000 kilometre kareye düştü. Yani Sudan topraklarının neredeyse 1/3'ünü kaybetti. Böylece yüz ölçümü bakımından Cezayir ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin ardından en büyük Afrika ülkeleri sıralamasında 3. sıraya geriledi. 14 yıl sonrası ülke ikinci kez bölünme ihtimaliyle karşı karşıya. Bu sefer bir referandum yok. Sandık başına gidilmiyor. Bölünme olasılığı silahların gölgesinde yaşanıyor. Doğuda ve kuzeyde Genelkurmay Başkanı Abdülfettah Burhan liderliğindeki Sudan ordusu, batıda ve başkentin bazı mahallelerinde ise Muhammed Hamdan Dagalo liderliğindeki hızlı destek kuvvetleri hüküm sürüyor. Birbirleriyle savaş halindeler. Çatışmalar paramiliter bir güç olan HDK'nın orduya entegre edilmesi planları üzerine başladı. HDK ordu bünyesine girmeyi reddederek başkent Hartum'da çatışmaların fitilini ateşledi. Örgüt batıdaki kalelerinde kendi hükümetini kurarak ülkeyi parçalama hazırlığında. Yani sorumuz şu: Sudan bir kez daha bölünecek mi? Yoksa bu kez parçalanmadan bir çıkış yolu bulunabilecek mi? İşte sahada bunun savaşı veriliyor. Açık kaynaklarda yer alan verilere göre HDK'nın 70 ila 100 bin arasında savaşçıya sahip olduğu düşünülüyor. Sudan ordusundaysa 100 ila 150 bin arasında askerin görev aldığı belirtiliyor. Ülkede işler tersine döndü. Şu anda baktığınız harita çatışmaların başladığı 2023'teki durumu gösteriyor. Sarı renkli olanlar hızlı destek kuvvetleri. Sudan ordusunu da yeşil renge boyadık. Haritayı bir inceleyelim. Savaşın ilk yılı HDK'nın hızla ilerlediği, şehirleri ele geçirdiği, hatta başkentte bayrağını diktiği bir dönemdi. Ancak 2 yıl önce başlayan savaşta işler bir bakıma tersine döndü. Örgüt artık bazı toprakları kontrol edememeye başladı. Çünkü ülke genelinde çok yayılmıştı. Özellikle Sudan'ın doğusunda ve ayrıca başkent Hartum çevresinde. Ana karargahı ise daha çok ülkenin batısındaydı. Şimdi de hazırladığımız güncel ve son durumu gösteren haritaya bakalım. Fark ettiyseniz başkent ve doğuda sarı bölgeler artık yeşil oldu. Yani Sudan ordusu birçok noktayı, şehri ve bölgeyi ele geçirdi. Peki harita ne oldu da değişti? 2024'ün Eylül ayında Sudan ordusu sessizce sahneye döndü. Burhan'ın Birleşmiş Milletler'deki konuşmasından hemen önce ordu yeni bir harekat başlattı. Ağır topçu ateşi ve hava saldırılarıyla desteklenen ordu birlikleri başkent Hartum ve ötesinde karşı taarruz başlattı. Geçtiğimiz günlerde başkentteki Cumhurbaşkanlığı sarayının tamamı 4 gün süren kuşatma neticesinde kontrol altına alındı. Gelişmelerin ardından açıklamalarda bulunan Burhan, mücadelenin durmayacağını ve ordunun savaşmaya devam edeceğini açıkladı. Burhan'a göre hızlı destek kuvvetleriyle herhangi bir müzakere olmayacak. Örgüt tamamen ortadan kaldırılana kadar çatışmalar sürecek. Cumhurbaşkanlığı sarayının alınması aslında aylardır sürdürülen operasyonların bir sonucuydu. Bölge Nisan 2023'ten beri HDK'nın kontrolündeydi. El Arabi Pazarı, eski bakanlık binaları ve kuzeydeki El Ceyli petrol rafinerisi. Hepsi tek tek ele geçirildi. Hartum yeniden ordu yeşiline bürünüyordu. Halk sokaklarda ordunun başkentin kalbine dönüşünü kutladı. Mart 2025'in sonlarına doğru başkentin büyük bir kısmı alınmış oldu. HDK taarruz boyunca başkentin büyük bir bölümünü kaybetmiş ve Hartum'un güneyindeki izole bölgelere geri çekilmişti. Ordu komutanları Hartum'un tamamen temizleneceğini ve bir sonraki hedefin şehrin ana havaalanı gibi geriye kalan HDK mevzileri olduğunu açıkladılar. En önemlisi de HDK'nın başkentteki kilit askeri üslere yönelik kuşatmasının kırılmasıydı. 2025'in başlarında uzun süredir kuşatma altında olan Ordu Genel Komutanlığı karargahı ve diğer tesisler alındı. Hartum'daki Umdurman ve Bahri'de de manzara benzerdi. Nil üzerindeki köprüler birer birer geçildi. Bahri'nin mahalleleri geri alındı. Artık HDK yalnızca dağınık noktalarda tutunabiliyordu. Eğer Sudan ordusunun ilerleyişi bu hızla devam ederse Hartum'un dış mahallelerinde de HDK için işler daha da zorlaşacak. Orta ve Güney Orta Sudan'a bakalım. Bu kesime inildiğinde tablo daha da netleşiyor.
HDK 2023'te Hartum'dan güneye doğru genişleyerek El Cezire ve Sennar eyaletlerinde Mavi Nil bölgesine kadar toprak ele geçirmişti. Ancak 2025'in başlarında HDK'nın Sudan'ın merkezindeki varlığı çökme aşamasına geldi. Cezire eyaletinin başkenti Wad Medeni, bir yıllık HDK kontrolünün ardından 11 Ocak 2025'te ordu birliklerince ele geçirildi. Sennar şehrindeki Muye dağları da alındı. Sennar'ın batısında birkaç köyün çevrelediği bir dağ silsilesi olan Muye, Sennar, Beyaz Nil ve Cezire eyaletlerini birbirine bağlayan ana yol üzerinde yer alıyor. Buranın alınmasıyla HDK'nın ikmal hatları da kesilmiş oldu. Ordu bu yüksek bölgeyi güvence altına alarak Eddinder kasabasını geri aldı. Çatışmalar Orta Batı vilayetlerinden Kurdufan'da da şiddetlendi. Burada da İbre 2025 yılı başlarında ordunun lehine döndü. Kuzey Kurdufan'da HDK yaklaşık 2 yıl boyunca eyalet başkenti El Ubeyd'i kuşatmış ve ordu garnizonlarının önünü kesmişti. Ordu nihayet 2025'in başlarında El Ubeyd kuşatmasını kırarak hayati önemdeki yol bağlantılarını yeniden açtı. Aynı dönemde Kuzey Kurdufan'ın ikinci büyük şehri Umravaba'nın kontrolünü yeniden ele geçirerek bir zafer daha kazandı. Sudan ordusunun ilerleyişini kabataslak özetledik. Peki bunu nasıl yaptığına gelelim. Olayların başlangıcında Sudan ordusu beklediğinden çok daha sert bir tabloyla karşı karşıya kaldı. Ülkede ordu zaten uzun zamandır siyasi çekişmeler, ekonomik kriz ve iç dengeleri koruma çabası içindeydi. Üst kademede bölünmeler, komuta zincirinde uyumsuzluklar yaşandığı biliniyordu. Dolayısıyla çatışmalar patlak verdiğinde ordu koordineli ve hızlı bir savunma yapacak güçte değildi. Ancak zaman içinde toparlandı. Stratejide değişikliğe gidildi. Zayıf yönler güçlendirildi. Askeri kademelerde bir bakıma yeniden inşa süreci başladı. Yeni gönüllü askerler, müttefik aşiret milisleri ve hatta emekli askerler orduya katıldı. Böylece insan gücü tabanı genişledi. Önemli adımlardan biri de şehir savaşları konusunda eğitimli olan askeri istihbarata bağlı özel kuvvetler birimi yeniden göreve geldi. Bu komandolar düzenli askeri birlikleri desteklemek üzere Hartum'da konuşlandırıldı. Yani yalnızca hava ve kara bombardımanı gücüne güvenilmedi. HDK savaşçılarıyla yakın çatışmaya girecek özel birlikler bölgelerin ele geçirilmesinde önemli roller oynadı. Ordunun yeniden dirilişini sağlayan belirleyici bir faktör de hava üstünlüğü oldu. Sudan Hava Kuvvetleri çatışmalar sürecinde savaş uçakları ve yeni alınan uzun menzilli insansız hava araçlarıyla savaştaki gidişatı değiştirdi. Uzmanlara göre hava gücü, ordunun Sudan'ın orta kesimindeki zaferlerinde çok önemli roller oynadı. Hava saldırıları HDK'nın ikmal konvoylarını defalarca hedef alıp mevzilerine vurdu. HDK'nın sağ komutanları da hava saldırılarından nasibini aldı. Örneğin Sennar Eyaleti Komutanı Abdurrahman el-Beyişi, El Cezire Komutanı General Abdullah Hüseyin ve başka bir komutan Mehdi Rahma da hava saldırıları sonucu öldürüldü. Peki hızlı destek kuvvetleri neden geri çekiliyor? Savaşa daha hazırlıklı başlamıştı. Dagalu'nun grubu yıllar içinde iyi silahlanmıştı. Nisan 2023'te başlayan çatışmalara HDK savaşçıları hazırdı. Stokları ele geçirilen cephaneliklerden elde edilen silahlarla doluydu. Ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri'nden aldığı silahlarla da cephanesini güçlendirdiği iddia ediliyor. Ancak 2024'ün sonlarına gelindiğinde HDK'nın askeri kaynakları kan kaybediyordu. Birden fazla cephede devam eden çatışmalar cephanelerini ve yakıtlarını tüketmişti. Uluslararası yaptırımlar ve sınır ötesi kaçakçılık yollarının kesilmesi silah ikmalini zorlaştırdı. Örgüt personel kayıplarının yerini doldurmakta da zorlandı. Deneyimli subaylar da dahil olmak üzere çok sayıda HDK savaşçısının öldürülmesi ya da yaralanması grubun etkinliğini azalttı. Analistlere göre birçok örgüt üyesi profesyonel askeri eğitimden yoksun. Bu durum onları uzun süreli çatışmalarda daha savunmasız hale getiriyor. Söz konusu gelişmeler örgüt lideri Muhammed Hamdan Dagalo için büyük bir darbe niteliğinde. Örgüt hem askeri hem de siyasi anlamda ciddi bir gerileme içinde. Son dönemde HDK komuta kademesinden önemli isimler öldürüldü veya saf değiştirdi. Öte yandan grubun askeri kayıplarını telafi edebilmesi giderek zorlaşıyor. Örgüt büyük ölçüde yağma ekonomisine dayanıyor. Savaş alanında ilerleme sağladığında ele geçirdiği kaynaklarla varlığını sürdürüyor. Ancak son dönemdeki kayıpları bu finansal mekanizmayı da tehdit ediyor. HDK'nın en büyük kırılganlığı da Darfur'daki üssüyle Orta ve Doğu Sudan'daki cepheler arasındaki mesafenin çok fazla olması. Darfur'daki HDK kalelerini Hartum'dan ayıran mesafe 1200 kilometreden fazla. Yani bu geniş alanda ikmal hatlarını koruması oldukça zor. 2024'te HDK birlikleri Darfur'dan doğuya, Kurdufan üzerinden Mavi Nil'e kadar ilerledi. Fakat bu hızlı ilerleyiş aslında onları çok zayıflattı.
Ordu yeniden toparlandıktan sonra bu ikmal yollarını kesmeye başladı. Sudan ordusunun Muye Dağı'nı, Beyaz Nil ve Kuzey Kurdistan'daki önemli otoyolları yeniden kontrol altına alması, HDK'nın askeri nakliyat sürecini hem zor hem de tehlikeli hale getirdi. 2025 itibarıyla HDK için Darfur'dan merkeze ve doğuya malzeme götürmek çok maliyetli hale geldi. Yakıt, mühimmat ve takviye kuvvetlerin Darfur dışındaki HDK birliklerine ulaşmakta zorlanmasıyla paramiliter güç kendisini düşman topraklarında izole halde buldu. Buna karşılık ordu Sudan'ın ana ikmal merkezleri olan Kızıldeniz'deki Port Sudan ve kuzeydeki askeri cephaneliğiyle ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Sudan ordusuna kıyasla HDK hava kuvvetinden yoksun. Her ne kadar bazı silahlı insansız hava araçları elde etmiş olsa da hava cephaneliği orduya nazaran daha ilkel. HDK ayrıca bazı iç kırılmalar da yaşadı. Gruptan ayrılan önemli isimler oldu. Bu da toprak kaybettirdi. 2024'ün sonlarında HDK'nın önde gelen komutanlarından Ebu Akile Kikel saf değiştirdi. Kendisi örgütün El Cezira eyaletindeki operasyon komutanıydı. Vat Medeni ve çevresindeki bölgelerde savaşçılara liderlik ediyordu. Kikel ve ona bağlı savaşçılar firar ederek orduya katıldı. Şu anda Sudan Kalkanı Güçleri adlı oluşum altında bir zamanlar mensubu oldukları HDK'ya karşı savaşıyorlar. Kikel ve grubunun ilticası örgütün Sudan'ın orta kesimindeki hakimiyetini zayıflattı. Savaşlar şiddetlendikçe bazı HDK savaşçılarının da orduya teslim olduğu ya da kaçtığı belirtiliyor. Ancak dikkat çekilmesi gereken bir nokta var. Örgütün mevcut stratejisi değişiyor gibi. Ülkeyi bölme planlarını yavaş yavaş uygulamaya geçiriyor. Kalesi Darfur'da kontrolü sağlamlaştırıyor. Diğer taraftan ordunun elindeki bölgelerde sivil altyapıya saldırıyor. Böylece ordunun kontrolünü sağlayamadığı izlenimini vermeye çalışıyor. Bu durum aslında halkı HDK'ya daha da yabancılaştırıyor. Peki sahada son durum ne ve bundan sonra ne olacak? Sudan şu anda Libya tarzı bir bölünmeyi andırıyor. Mart 2025'teki duruma bakarsak, Sudan ordusu Kuzey, Orta ve Doğu Sudan'ın çoğunu ve Kuzey Darfur'un başkenti El Faşir'i kontrol ediyor. HDK ise batıda Darfur'a ve güneyin büyük bölümüne hakim durumda. Orta ve Kuzey Sudan'la toprak kaybettikçe batıya yani Darfur'a daha fazla yerleşti. Buradaki yönetimini meşrulaştırmaya çalıştı. Darfur'da 5 eyaletten 4'ünü elinde tutuyor. Bu durum Sudan'ın iki otoriteye bölünebileceği ve hatta resmen parçalanabileceği yönünde ciddi endişelere yol açtı. HDK'nın bir hükümet kurma ve bunu meşrulaştırma çabası var. Hükümet kurulmasına ilişkin görüşmeler Kenya'da yapılmıştı. Bazı dış güçler de bu süreci destekliyor. Ordu lideri Burhan ise taarruzun istikrarlı bir şekilde ilerlemeye devam edeceği ve tüm ülkeyi yeniden ele geçirene kadar geri çekilmeyeceği konusunda ısrarcı. Öte yandan HDK komutanı Dagalu meydan okumaya devam ediyor ve savaşçılarını direnmeye çağırıyor. Örgüt El Faşir'i de alarak Darfur'un tümünü kontrolünde bulundurma amacında. Analistler El Faşir'in HDK'ya geçmesi halinde ülkenin fiilen ikiye bölünmesinin çok daha resmileşeceğini ve böylece grubun Sudan topraklarının esasen 1/3'ünü kontrol edeceğini söylüyor. Önümüzdeki süreçte bilhassa ülkenin batısında çok şiddetli çatışmalara tanık olabiliriz. Bundan 14 yıl öncesiydi. O dönem Afrika'nın en büyük ülkesi Sudan'dı. 2011 yılında her şey değişti. Harita ikiye bölündü. Güney Sudan halk oylamasıyla bağımsızlığını ilan ettiğinde Sudan yalnızca bir parçasını değil, kimliğinin, tarihinin ve ekonomisinin büyük bir kısmını da kaybetti.